Herkese merhabalar TeknoSeyir izleyicileri. Yanımda Murat Gamsız var. Her zaman olduğu gibi monitör inceleyeceğiz birlikte. Evet. Bu sefer 27 inç çok popüler. Devam ediyoruz Full HD 27'lere. Evet. Bu sefer ViewSonic konuk. VX2770SML. Bu defa o var önümüzde. Evet. Aslında IPS dediğin zaman hep LG'ye çalışıyor firmalar. Yine öyle. Yine IPS panel. Yine AH IPS panel. Evet. Ama şunu söylemek lazım Çağrı. Şimdi şey zannedilebiliyor. Şimdi fişini taktın elektriği. HDMI'yi da verdin. Onun üstünden pikseller çıktı. Direkt panelde aydınlandı. Arada hiçbir şey yokmuş gibi anlatılıyor. Aslında öyle değil. Yani panelin arkasında çalışan elektronik aksam, işlemcisi hepsi aslında son görüntüyü etkileyen şeyler. LG'den panel alınıyor. O kadar. Gerisini üreticiler düzenliyor bir şekilde. Güç devresini olsun, tabii. Kullanım butonları, kontrol butonları olsun, kasası tasarım olsun. Evet. Dolayısıyla biz şey diyemiyoruz. Yani LG'nin paneli ise bunların hepsi aynıdır demek aynı, istediğini al çok yanlış. Evet. Hepsinin farklı karakteristik özellikleri var. Biz daha önce, yani bundan bir önce Philips'i görmüştük mesela. Şimdi önümüzdeki monitör baktığın zaman yine çerçevesiz dediğimiz cinsten bir monitörle karşı karşıyayız. Alt tarafı her ne kadar biraz kalınca olsa da o da alıştık artık. Kenarı siyah olduğu için bütünleşik hissiyatını veriyor. Evet. Tasarımı gayet güzel. Tasarımı şuraya inmezsen, aşağıya inmezsen güzel. O kısımdan bahsedeceğiz. Evet. Ama şöyle sana bir hani genel bir şeyler, birkaç bir şeyini sayayım. Söyledik. En önemli şeyi söyledik. 1080p. Tamam. Panel özelliklerinden evet dediğin gibi bahsedelim. Full HD 27 inç. 27 inç. Gray to gray, griden griye 7 milisaniye. 7 milisaniyelik tepki süresi var. Evet. Gecikme süresi menüde değiştirilmiyor ama. Değiştirilmiyor. Şu hani biz bazen onun testini yapıyoruz ya. Farklı değerlerde ama hani bir yerden sonra fazla yüklendiğinde istenmeyen etkilere sebebiyet veriyor. İncelerken diğer hız ayarlarını da göstermiştik. Piksel hızlandırma değerlerini, görüntülerini ve orada bir şey demiştik. Ne demiştik? İşte çok fazla değil de hani normalin bir tık üstünde, yani hızlının bir üst kademesinde güzel. Yani hem görüntüyü bozmuyordun hem de ghosting fark edilmeyecek. Evet, fark edilmeyecek haldeydi. Evet. Bunda fabrikadan hızlı geliyor monitör. Yani biz değiştiremiyoruz ama hani mesela Philips'e kıyaslarsan onun da en yavaş konumunda değil. Yani onunla hemen hemen denkler. Bizim ideal dediğimiz, ideal şekilde kullanın dediğimiz değeri burada doğrudan standart geliyor. Olarak değiştirilemeyecek şekilde getirmişler. Çok sıkıntı değil. Bir problem olarak zaten görmedik kullanırken. Evet. Oyunlarda performansı o yüzden gayet ben memnun kaldım. Birebir kontrastı var. Tipik kontrast değerimiz var. Öteki 30 milyon da onu söylemiyoruz hiç bile. Açmıyoruz zaten. 250 kandela. 250 nitlik parlaklık değeri var. LED aydınlatma, beyaz LED aydınlatmaya sahip. Bu değer, tabii ben Philips'i de kullandım. Bunu da bir süre denemiş oldum. Gayet yeterli. Gündüz bile olsa. Valla gündüz neyse de gece yine seni kör ediyor. Yani bu monitörler ikisi de öyleydi, bu da öyle. Evet. Kısıyorsun. Ben ideal parlaklığa 20'de. Yüzde değil 20'de. Senin bayağı hassasmış. Gece tabii başka ışık kaynağın da yok. Evet. O zaman çok oluyor. Text ağırlıklı da çalıştığımız için beyaz ekran üzerinde. Text okuyorsam ben sıfıra da getiririm. Hiç yani zannetmesinler ki brightness'ı sıfıra getirince hiçbir şey görmüyorsun. Öyle bir şey yok. Tam tersi gayet görülebilir ve gözünü yormayan bir görüntü elde ediyorsun bunlarla. Evet. Ama tabii ki de hani ideal için kalibrasyon yapınca bende 20 çıktı. Yani kafadan da atmadım o değeri. Evet. Kalibrasyon için cihazımız yok ama birazdan onu nasıl yaptığımı da anlatırım. Evet. Şöyle baktığında bunlarda klasik birkaç şey var gördüğümüz kadarıyla. Mesela bak, pivot olmuyor. Ya da işte bir sürü bağlantı seçeneği olmuyor. Giriş çıkış anlamında söylüyorum. Mutlaka hani şey koyuyorlar. Zayıf da olsa bir hoparlör koyuluyor. Bu tipik bir tasarım. Bunda da öyle. Evet. Bunun da giriş çıkışı çok zengin değil. Giriş çıkışlara ben bakıyorum buradan. Evet. 2 tane HDMI girişi var. Bir tane analog var. Evet, doğru. VGA bağlayabileceğimiz. Ve ses giriş çıkışları var. Doğru. Yani HDMI'den istersen kulaklık geldiği için kulaklıktan buradan direkt çıkış alabilirsin. Veya üzerinde burada hoparlörümüz var. Sana doğru ayağı sabitlemişler. Direkt sana bakıyor. 1.5x2 watt. Evet. Çok fazla değil gücü. Yok. Ama direkt sana baktığı için ben deneyimlediğim zaman başarılı buldum. Biraz oradan kurtarıyor, doğru. Konuşma ağırlıklı seslerde gayet temiz bir ses veriyor. SRS Sound demişler. Evet. Yani onlara çok takılmamak lazım. Takılmıyoruz tabii ki. Biz duyduğumuzu, gördüğümüzü gene söylüyoruz.
Yani Windows'un kendi başarılı. sesleri için fazlasıyla yeterli. Onun Evet, dışında evet. zaten harici monitör Müzik dinlemek için falan ama hoparlör takip orası ayrı. Tabii. Kendin bir şekilde edineceksin sistemini. Çağrı bunun ayağı Evet. maalesef en zayıf noktası. Monitör çok iyi, birazdan konuşacağız ama şimdi bunun acı çektiği yer ya da bize acı çektirdiği yer diyelim. Şu alttaki panelin üzeri, alttaki ayağın biraz üstünde, şu an kadraja girmeyen kısmında tuşları duruyor. Ve Evet. tuşlar dokunmatik. Zaten görüyorlar mı şu anda, göremiyorlar mı Ben bilmiyorum göremiyorum. direkt kameradan da. Zaten sen otururken de göremiyorsun. Otururken de göremiyorsun. Evet. Monitörü kaldırman lazım neredeyse ya da sen Evet. böyle eğileceksin. Kaldıracaksın. Şimdi şöyle 20 derecelik senin açın. Bir de 5 derece aşağıya eğiliyor. aşağı iniyor. Hareket kabiliyeti de bu kadar ve gözükmüyor. Gözükmediği gibi ışığı olmadığı için gece de karanlığında göremiyorsun hiçbir şey. Nereye bastığın belli değil. Tuşlar çok yakın birbirine. Aydınlatması yok bir kere. Yok. Fiziksel değil. Değil. Kapasitif olduğu için el yordamıyla halledeyim diyeceksin. Görmüyorsun O da ki. mümkün değil. Ve yani direkt şey de değil. Böyle bir Evet, değişik forma girmen lazım Doğru, tuşlara doğru. ulaşman için. Bak ne olsaydı biliyor musun? Bir şekilde Olmamış yani. yere basan ayağının üzerinde olsa işler biraz değişebilirdi. Evet, hoparlör yukarıda hemen şurada falan olsaydı veya şuralarda uzatılabilirdi. Görebilirdik en azından. Bunun en zayıf noktası ayağı ve hani şey de desteklemiyor. Bu VESA falan da desteklemiyor. Hani atayım kurtulayım da diyemiyorsun. Çünkü üstünde kontroller. Evet, görürler zaten bu arka giriş çıkış ekipman yerleri ayak üzerinde birleşik olduğu için ayağı direkt bağladığımız için çıkaramıyoruz yani paneli ayrıca ayaktan ayıramıyoruz. Ayıramıyorsun. Üzerinde değil panelin girişler. Evet. O Ve- yüzden böyle bir sıkıntısı var. VESA bağlantısı üzerine hiç koymamışlar Hiç zaten. zaten Yani koyamazsın. ayaklı da bağlayamazsın. Şöyle yapayım Tabii hiçbir şekilde desen olmaz. şöyle olmaz yani hiçbir şekilde. Şimdi ben duvara asan etrafımda görmüyorum. Onu çok o açıdan değerlendirmeyeceğim de geçen Levent abi söylüyordu. O tabii çok ilgilendiği için. Diyor, yani VESA'yı şey için isteyebilirim ben diyor. Küçük nuku bağlayacağım arkasına diyor. Evet. Onun için de lazım ya VESA bağlantısı. Hakikaten Onlar doğru. için de gerekebiliyor. Android Gerçekten. PC arkasına Buna, şey bağlamak istedim. buna VESA'yı bağla, VESA'dan şeyi bağla nuku süper bir bilgisayara dönüşür. Ama bunda onu yapamayacaksın. ViewSony'in bu tarz yani böyle tam monitörün arkasından ortasından bağlandığı ayaklarında bu sorun oluyor. Öte yandan geçen sefer incelediğimiz Philips'in de zangır zangır titrediğini hatırlatırız. Evet, o da sağa sola Evet. Ya böyle tek bir dayanak noktasından Çok tutturdukları inceydi. için böyle sağa sola oynuyordu. bu da taş gibi. Yatay direkt böyle tuttuğu için hiçbir sorun yok. Hiçbir zararı yok. Evet. Ee, Sağlam gayet. Ama yani şu Güven ayağı veriyor. tasarlayan adamın bir daha bir şey tasarlamaması sağlanmalı. Yani o kadar söylüyorum. Bunu ancak yaşayan bilir. Biz bir de bir sürü ayar yapmaya çalıştık. Ve hani o ayarlar Allah'tan... Belki de ayarları ondan dolayı menüde kıstılar abi. Yani Nasıl olsa kullanır yapamayacaklar. uğraşmasınlar fazla. Şeyde Çünkü şey ayarı falan da yok. Yani keskinlik ayarını da keskinlik ayarı falan da yok. değiştiremiyorsun. Var da yok. Şey yapmadı. Açılmamıştı. Menüde kapalı siyah gözüküyor yani değiştirilemez olarak gözüküyor. Evet. Burada iyi bir şey hani şu bir kere yapıp kurtulacaksın da. Mesela bana şeyde lazım oldu. Ben bir VGA bir HDMI arası gidip geliyordum. İşte TV kartım bağlı ona çünkü. Görmediğim için zor oluyor. Kanal değiştiriyordum. Ve Evet. buna hani bir özür şöyle olurdu. Philips'i hatırlarsan içinden süper bir yazılım çıkıyordu. O yazılımla monitöre zaten dokunmadan kontrol ediyorduk. Kalibrasyon dahil. Ve hani ben bunu da alıp eve götürdüm. Kendi bilgisayarıma taktım. Tam çünkü ben de biliyorsun monitör arıyorum alacak. Tek tek kendi ortamımda denemek istedim. Benim tabii bir önceki incelemeden Philips'in yazılım kuruluydu. Bir şansımı deneyeyim dedim. Bir baktım bunda da çalıştı. Ve bir anda o bütün olumsuzluklar uçtu. Çünkü ayarlarımı mis gibi oradan yaptım. Evet. Bir de üstüne kalibrasyonu oradan yaptım. Kalibrasyon, profil, kalibrasyonu oradan yaptım. Tabii. Evet. Ve işin güzel tarafı aynı programla kalibrasyon yaptığım için Philips'te de birebir test etme imkanım oldu. Evet. Çünkü aynı şartlarda aynı test paternlerinden kalibre etmiş oldum. Şöyle bir görüntü... Peki yani karşılaştırma imkanı olduğu için kendi özel Tabii. ayarlarına göre burada farklılıkları bir şekilde sen söyleyeceksin. Farklılıkları şöyle söyleyeyim. Neler test ettin, gözlemleyebildin? Aklın tahmin edebileceğin üzere film, oyun hepsini yaptım. Gecikme süresinde dediğimiz gibi Beni rahatsız etmiyor. bir fark hissetmedin. Beni rahatsız etmiyor. Ama şu var, rahatsız olan adam çıkarsa ya ben bunlardan rahatsız oluyorum derse de ona hayır kardeşim sen yanlış görüyorsun denmez. Evet. Çünkü bazıları var hala CRT monitörleri, tüplü monitörleri bırakmıyor adamlar. Çünkü Var mı ya? Var tabii. O profesyonel oyuncular o bir saniye gecikme süresi onu etkiliyor. Ve hani onu şöyle söyleyebilirsin. Mesela Levent Ağ gibi bir
oyuncu hiç etkilenmez. Çünkü Levent abi ne yapar? Oyundaki en çok tarayan silahı alır, mermisi bolu. Bir tanesi değer zaten ama zamanlamaya bağlı bir silah kullanan, mesela railgun, işte sniper tüfeği. Yani bir kere dokunacaksın tetiğe, bir mermi gidecek. Ve adam koşuyor. Yapman gerekiyor. Düşünsene, bazı monitörler bir kare geriden geliyor. Yani sen kıpırdattın, bir kare sonra orası kıpırdadı gibi düşün. Adam orada görüyorsun ama aslında orada değil. O gitti bize. Dolayısıyla kaçırıyorsun. Sen vurduğunu sanıyorsun ama sunucuya gidiyor geliyor. Yok. Yani fiziki olarak o adam başka yerde ve senin bütün bundan sorumlun o monitörün gecikme süresi. Burada milisaniyeye göre, yani input lag deniyor buna. 17 milisaniye bunun bir kareye artık tekabül ettiği değer. Onun altında olması lazım. İşte 17'nin altında oldu mu artık kurtarıyorsun vaziyeti ama mesela işte şeyler de çok sınırda. Bu 25 yani bu 27 için hakkı hani 2560'a 1440 deriz ya. Evet. O monitörler hala yavaş bu anlamda input lag konusunda. Zaten amaçları oyun değil. Ama bu monitör overdrive'ın etkisiyle muhtemelen hani her türlü işte gray to gray'i söyledik 7 milisaniye ama yani input lag dahil bir IPS'in ummayacağın kadar iyi sonuç veriyor. Evet. Zaten AH IPS olduğu için bu tepki süreleri açısından yeterli performansı sunuyor. O şekilde geliştirilmiş bir... Hem input lag da iyi. Yani ben hiç rahatsız olmadım. Ama hani ileride daha da bir CRT koyup yanına ölçme planlarım var. Fakat bence oyuncular da rahatlıkla alabilir. Geri kalan kısımlar, en önemlisi şuydu. Peki sen yani akşam da kullandın yoğunlukla. Işığı kıstığını falan söyledin. Tabii her şeyi yaptım. Film izledin. Yani bu peki siyah renklerde nasıl bir durum var? Benim derdim siyah renkti. Hatırlayanlar olur. Philips'i izleyen varsa. Yani resmen griydi orada. Bunu söyledik. Siyah değil, griydi. Bunda siyah, Philips'e göre siyah. Süper siyah mı? Olmuyor. Yani IPS'te o iş hala, yani bu aydınlatmada da olmuyor. LCD'de zaten temel olarak olmuyor. Bunda da çok böyle hani tamam muhteşem siyahları yakaladım diyemeyeceksin. Ama Philips'ten gözde görülür netlik farkta bir siyah başarımı söz konusu. Bunun siyahı çok daha iyi ve rahatsız olmadım. Yani tamam dedim, bu olur. Film izlenir bundan. Gayet de güzel şeyleri de alıyorum. Resimlere falan ben de karşılaştırma baktığım zaman daha soluk gözüküyordu Philips'te. İkisi de hala elimizde olduğu için yan yana koyup karşılaştırma şeyimiz oldu, şansımız oldu. Dediğin gibi bir ışık sızması var. Daha fazla ışık geçiriyor. Bu siyahlarda tabii daha çok bizim görebileceğimiz seviyede. Normal resimlerde wallpaper bu şekilde açtığımız zaman da daha soluk görüntüler elde ediliyordu. Burada daha doygun renkler görebiliyoruz. Renkler başarılı ama şunu da söyleyeyim. O renkleri ben kalibrasyondan sonra elde ettim. Kutudan çıktığı hali kötü değil. Ama kalibre edilecek bu. Philips'in yazılımı çok iyiydi ama bedava bir sürü yazılım var. Herkes kendi kalibrasyonunu yapıyor. O kalibrasyonu mutlaka yapsınlar. Yani kutusundan çıktığından daha iyi oluyor. Bu çok önemli bir şey. Ya da kendi monitörlerinin modellerini popüler bir modelse şeylerde profilleri bazı sitelerde bulabilirler. Evet. Direkt o şekilde Windows'a tanıtarak kullanılabiliyor. Evet. Hatta onu seninle ayrı bir video yapalım. Olabilir. Şimdi genel hatlarıyla monitör böyle. Ben arayışıma son verdim aslında. Söylemeyeceğim ne aldığımı da. Ona başka bir video yapmayı düşünüyorum ama 27 inç alacak olsaydım şu anda benim hani birkaç tane monitör ecedik. Tavsiye edeceğim monitör direkt bu. Evet. Benim için de öyle. Oyun oynuyorsan tatmin ediyor. Hızı, şusu busu güzel. Video, fotoğraf editliyorsan yine renkleri fena değil. Yani tamam, bir şeyi yanına koyalım bunun. Views hani 27-72'sini falan. Bir fark göreceksin. Ama biraz özellikle kalibrasyondan sonra gördüğün renklere güvenebilirsin. Tabii ki para kazandığın bir işse yine daha yatırımını yap ama bir TN panelle kıyaslanmaz. Şimdi abi şöyle bir şey diyeceğim ben de. Bu güncel bir model. Evet. Paneline baktığımız zaman, panel tipine, içinde model seri numarasına baktığımız zaman daha güncel bir panel. AH IPS. Yine aynı seriden diyebiliriz ama daha güncel bir tarihte üretilmiş, banttan çıkmış bir panel. Onun başarımı var burada gözümüz önünde. O sayede daha iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten karşılaştırdığımız zaman mesela AOC vardı daha önce incelediğimiz dediğimiz gibi. Joko vardı. Yine bunlar hep aynı paneli kullanıyor. AH IPS. Ama daha güncel olduğu için daha güzel, daha gelişmiş
olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu var, bizim Philips'te yaşadığımız sorunu hatırlıyor musun? Grilerde. Dans ediyordu pikseller. Bunda yok. Şimdi bunlar 8 bit paneller. 2 bitini FRC dethering yapıyor. Renkleri iki elde bulunan rengi karıştırarak orta bir ton elde etmeye çalışıyor. ViewSonic burada daha başarılı. O 2 bitlik başarımı üreticinin kendi içine koyduğu, yani o algoritması nasılsa, ne kadar iyi algoritmayı hazırlayabildiyse, o renk karışımını, doğru rengi gösterebilme algoritmasını içine koyduğu işlemciyi ne kadar iyi, başarılı bir şekilde sunabildiyse, görüntünün etkisi de, kalitesi de o şekilde bize yansıyor. Burada biz karşılaştırdığımız zaman dediğim gibi hem panelin güncel olması hem de monitörün buna bağlı tabii ki de hızlanmıştır. İçindeki görüntü işlemcisi vesaire algoritma geliştirilmiştir. En iyi görüntüyü elde ettiğimi ben de söyleyebilirim. 27 inçte AH IPS'te şimdiye kadar şu önümüze gelenler içinde. Fiyatı 1000 lira. Yani hemen hemen rakipleriyle aşağı yukarı bazen bir yerde başkası düşük oluyor, bayağı başkası, ama bu fiyatlar bu seviyede genellikle. Eksik olarak iki temel şey. Biri ayağı çok büyük eksi. Hani o da işin ayar kısmı bir kere yapılacağı için es geçilebilir de. Evet. Vesaire. Yani bence şey olur bu, hani bilmiyorum. Ayağı yüzünden, hatta genel tasarımı yüzünden monitör alan var mıdır bilmiyorum. Hani onun için çok kesin yorum yapmayayım. Genel tasarıma bakarsak çok güzel, modern bir tasarımı var. İnce yapısı. Ama işte dediğim gibi ayak kısmında öyle bir sorun var. Sadece bir de içinde yazılım olmaması bence sorun. Çünkü Philips'e artı bir değer katmıştı o. Pencereleri biliyorsun, istediğin gibi boyutlandırabiliyordun otomatikman. Atıyordun sağa sola, onlar yerleşiyordu. Daha geliyordu o şekilde. Gerçi bunda da çalıştırabildim ama sonuçta bu monitör tasarım ve ek özelliklerinden ziyade görüntü kalitesi için alınacak bir monitör. O konuda benim sorunumu çözdü. Yalnız bence de şimdi monitör alırken bakacağın en büyük yer, yani devamlı bakacağın yer, ayarını yaptın, tamam. Bir süre uğraştın, belki bunda can çekiştin. Ama artık kasası falan bakacağın yer değil. Evet. Gelip arkadaşının bakacağı, başkasının gelip bakacağı, göreceği detaylar. Sen devamlı panelle artık meşgulsün. Tabii. Panel ne kadar iyi gösteriyorsa, seni memnun edecek tarafı o kadar odur yani. Şunu da söyleyeyim. Mesela şu mesafe, yani kol artı biraz da hani bir karış daha diyeyim en fazla. Yani bundan uzak durman gereken mesafe de bu. Daha yakından durursan artık şeyleri görüyorsun. Mesela örnek vereyim. Geçen videoda sormuşlardı nasıl görüyorsunuz diye. Yani şu Firefox'un ya da Chrome'un tabları vardır ya, hafiften köşeleri böyle eğimlidir. Onlar merdiven kenar şeklinde gidiyor. Evet. O tür pikselleri sayabiliyorsun. Bunda da öyle. Yani 27 inçlerde böyle. Bu çözünürlükte böyle. Şimdi RGB renk diziliminden doğan bir sorun bu. Yani çapraz gidişlerde öyle bir sorun, tırtıklı görürsün. Tırtıklı görüyorsun. Ama mesela AMOLED ekranlarda farklı dizilim vardı ya. Pentile'ı mı söylüyorsun? Pentile. Pentile diziliminde mesela yuvarlak çapraz gidişler, yuvarlaklar daha hoş gözükür. Bu bir, ama benim söylediğim bir de hani yakından bakmaktan dolayı olan pikselleşmeyi görüyorsun. Bunun için de belli bir mesafeden duracaksın monitöre. Anca o zaman pikseller seçilmiyor. Bu şeyde de öyle. Bizim koca televizyonlar geliyor. Giriyorsun dibine. Evet. Bu nasıl bir iğrençlik diyorsun. Alt pikselleri görüyoruz artık hatta. Belli bir mesafeden kullanılacak. Boyutu ona göre seçsinler. Yoksa hani bu boyutu almak zorunda değiller. Daha ufağına da yönelebilirler. Var sonuçta piyasada başka çözümlerde. Var. Yakın kullanacaksan küçülteceksin, uzaktan kullanacaksan dediğimiz gibi büyüklük olarak Full HD'de 27 inç bu şu anda sınır. Evet. Daha üstünü hiç düşünmesinler çok fazla. Masa üstünde kullanacaklarsa, daha farklı bir uzaklık yoksa, masalarında bir yer yoksa bilemeyeceğim de, yani bu tam ideal şu anda. Şöyle, boyut artı çözünürlük kısmı var. Hani 27 inç alıp 2560'a 1440 istiyorsan 780 falan alacaksın yani direkt. Hani hiç düşmesin FPS falan diyorsan. Oyunculara ekstradan şunu söyleyebilirim. Bunun sağladığı müthiş bir bakış açısı avantajı var. TN panelde yok. Ama TN panelde de 120 Hz vesaire daha hızlı paneller görüyoruz. Benim hayatım oyunla geçiyor diyene ben TN al derim.
Onlar da bayağı yol kat ettiler. Ama oyun çok böyle hani ağırlıklı değilse onun dışındaki her yerde bunun üstünlüğü belli. Evet. Rahat rahat alabilir. Yani pek kulak asmasınlar. Full HD 27 inçte çok düşük az. Ona çok kulak asma. Geriden dur. Hiçbir şey görmüyorsun. Hiçbir pikselleşme görmüyorsun. Böyle Çağrı. Tamam abi. Artık bir daha başka monitörde bir araya geliriz seninle. Bakalım ne gelecek bu sefer. Evet. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.